Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Kırmızı Fancy vlogumuzun 4. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu video uzun bir ara verdik. Öncelikle neden böyle olduğunu kısaca bir anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz PRL ve kaplanlarla ilk yola çıktık. İlk kurulumu yaptığımda hemen PRL dişlerimden bir tanesi yumurta almıştı arkadaşlar. Bazı yorumlarda arkadaşlar bize bu PRL geldiği tankta yumurta almıştır gibi yorumlarda bulundu. Aslında ben kontrol etmiştim bütün dişlerimi ama yine de tabii bende o yorumlardan sonra şüphe oluştu. Sonra bu yavrular doğdu arkadaşlar. Bu yavrular belli bir boyuta gelene kadar, özellikle 1 santimi geçene kadar tamamen PRL görünümündeydi. Bakın şu anda bu yavrulardan 3 tanesini görüyorsunuz. Ancak bu yavrular büyümeye başladıkça bunlarda kaplan deseni ortaya çıkmaya başladı. Tabii ben bunların tamamı PRL'ye doğdu diye düşündüm. Sonrasında bir iki tane dişi kaplan karışmış erkek kaplanların içine. Onlar bir batım doğum yaptı. Bunlar F1 yavrular dedim. Baktım onların hepsi kaplan çıktı vesaire. Hem benim keyfim kaçtı hem de tank ihtiyacı oldu. Bu nedenle ben o tankı bozmuştum ama bu canlıları da bir kenarda tutuyordum arkadaşlar. Şimdi bu canlılar büyüyünce bakın içlerinde bazılarında, hepsinde değil ama bazılarında kaplan desenleri görünmeye başladı. Bakın arkadaşlar şu kırmızı ağırlıklı olan dişiye bakın. Şu Fisidens'in üzerindeki canlıya bakın. Bunlar da başlarda yavruyken hepsi tam düz PRL gibi görünen bu canlılar büyüdükçe kaplan desenlerini çıkartmaya başladılar ve ben de bunların F1 yavrular olduğuna emin oldum ve bunları tekrardan bu tanka koydum. Tabii bu tankımız değişti. Burası başka bir tank arkadaşlar. Bunun zemininde ada toprak var. Bakın şu solda Bucephalandra bitkiler var. En arkadaki açmıştı. Şimdi ortadaki açtı. Önde bir tanesi daha açacak. Ortada Hindistan cevizi var bir tane. Fisidens mos sarılı. Bu tarafta yine Bucephalandra bitkilerimiz var. Şimdi bu yavrulara biraz bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yanılmamızdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de şuydu. Ben hep TB canlıları, yani bu F1 canlıları, kaplanla arı karidesin döllenmesi sonucu ilk planda oluşan canlıları kaplana benzer saydam, rengi az, saydam ya da rengi bozuk canlılar olacağını düşünüyordum. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Bakın görüyorsunuz. Bu karidesleri görüyorsunuz. Bunların hepsi F1 karides. Bakın şuna bakın. F1 karides olmasına rağmen kırmızılığı, beyazlığı ne kadar belli arkadaşlar. Yani mutlaka bozuk çıkmak zorunda değil. TB dediğimiz kaplan ve arı karideslerin oluşturduğu F1 yavrularda da bakın gayet güzel, renkleri düzgün canlılar çıkabiliyor. Tabi bunların bir kısmı, hatta büyük bir kısmı PRL'ye yakın. Yani PRL geri de oldukça baskın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada da var bir tane. Şu önde gördüğümüz bildiğiniz bir Hinamori no entry formunda bir PRL karides. Bakın arkada da var yine birkaç adet. Bu tankta bakın arkadaşlar bu F2 yavru. Bu karideslerin kendi aralarında eşleşerek oluşturdukları F2 yavru. Başka yavrular da var. Şimdi denk geldikçe size göstereceğim bunları. Bunlar F2 yavrular. Bu karidesler kendi aralarında eşleşip F2 yavruları oluşturuyorlar. Şu anda yem de attım aslında ama karidesler biraz arkalara doğru kaçıştı. Çok fazla ön plana gelmediler. Bakın şöyle F1 yavrularımız. Artık yavru demeyeyim bunlara, F1 karideslerimiz diyeyim. Çünkü bunlar da bayağı büyüdü. Bir tane dişi var içlerinde arkadaşlar. Öne gelirse size onu özellikle göstermek istiyorum. Bu karideslerden, dişilerden bir tanesini ben tekrar bir kaplana döllettim. Ve o karides şimdi formül olarak ne oldu arkadaşlar? F1R1 oldu. Yani ileriye doğru bir melezleme yapıldı iki farklı türle. Sonrasında aynı türlerden bir tanesine doğru geriye melezleme yapıldı. Yani F1R1 oldu. Bu tankta doğan küçük yavrular, az önce gösterdiğim karides gibi olan yavrular, bakın bir tanesi şu an öne doğru geliyor. Şu ekrana onu almaya çalışayım. Bakın kaplan deseni güzel görünüyor bu karidesin. Bakalım şöyle
Zoom'da yapmaya çalışayım onu bir. Bakın bu bir F2 karides arkadaşlar. Yani diğer karideslere göre daha baskın bir kaplan geni taşıyacağını düşünüyorum. F2 karidesler var bu tankta. Yani bu karidesler melezlendi, F1'ler oluştu. Bunlar kendi aralarında bir yavru verdi, F2 oluştu. Bir de bu karideslerden bir tanesini kaplanla tekrar melezledim. O da F1 R1 yani forward ileriye 1 gittik. Rear geriye de 1 gittik. FR F1 R1 dişi oldu. Görürsem çekmeye çalışacağım ama sanırım şu arada bir karides görünüyor. Yumurtalar bırakmış da olabilir. Artık gözleri görünmüştü. Yetiştiremedim onu bu videoya. Bakın burada da bir düz kaplan yavrusu var. Bu tanktan çıkartacağım bu yavruyu. Bu direkt bir kaplan yavrusu. Annesi de babası da kaplan. Arkadaki F2 yavru. Bu bir düz kaplan. Araya karışmış bir canlı bu. Bir de bu tankta F1 R1 yavrular göreceğiz bundan sonra. Bakalım F1 R1 yavrularda nasıl olacak görüntü arkadaşlar. Onlarda mesela o karides bir PRL formunda, PRL fenotipinde bir karidesti. Onda kaplanlık deseni fazla olmadığı için onu bir kaplanla tekrar eşleştirdim. Bakalım beyazlığını kaybedecek mi? Ne kadar kaplan deseni alacak? Onu da göreceğiz. Aynı zamanda bu karideslerin kendi aralarında eşleşerek verdikleri F2 yavruları da göreceğiz. Bu vloga devam etmeyi düşünmüyordum açıkçası. Bir sebebi de elime çok sayıda düşük grade fansi geçti arkadaşlar. Onlarla da kendi aralarında bir çaprazlama sistemi oluşturdum. Tamamen kendi uydurduğum bir sistem. İlerideki videolarda onu da size anlatacağım, göstereceğim. Yer ihtiyacım da vardı ama bazı arkadaşlarımızdan ve abonelerimizden çok istek geldi bu fansiyi devam ettirmemiz üzerine. O yüzden bu karidesleri tekrardan böyle bir tanka topladım ve bu vloga devam ettireceğim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın F1 canlılar bunlar. Yani ben F1'de bu kadar iyi canlıların çıkacağını hiç düşünmüyordum arkadaşlar. Yani bu canlıları F2, F3'te alırız diye düşünüyordum ama bakın kaplan deseni olan ve beyazlığı olan gayet iyi olan yani benim tahminlerimin çok ötesinde karidesler elde ettik. Tabii ki bir SSS grade yani en yüksek grade fansiyi elde etmek çok zordur ama bakın bu vlogda şunu gördük. Ben de gördüm. Siz de gördünüz. Yani bir şekilde bu işlere başladığınızda yol alıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu tankta fansi çok uzakta görünmüyor açık konuşmak gerekirse. Tabii daha çok erken bir şey demeyelim. F2 yavrular büyüsün. F1 R1'ler büyüsün. Ona göre yolumuzu çizelim. Ama F1'de bile bence oldukça iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani tahminlerimden çok daha iyi. Ben F1'de saydam böyle çok az rengi olan, çok az deseni olan karidesler bekliyordum açıkçası ama hiç öyle olmadı. TB canlılar, F1 TB canlılar bile oldukça bence kayda değer canlılar. Bu videoyu burada sonlandıracağım. Amacımız sıfırdan yani PRL ve kaplandan başlayıp fansi üretmekti. Bence F1'de düşük grade fansi demeyeyim ama fansi melezi gibi kabul edebileceğimiz canlılar bence elde ettik diye düşünüyorum. Bakın bu da bir F1 TB yani annesi PRL babası kaplan olan bir karides. F1'de bu desen bu renk bence çok iyi bir sonuç. Bakalım F2'ler nasıl olacak? F1 R1'ler nasıl olacak? Bunları birlikte göreceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.